Arkadaşlar bu videomuzda ekran arka planını nasıl kaydırabiliriz? Sonsuz ekran nasıl oluşturabiliriz? Onu göreceğiz. Hemen uygulamamıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ekran arka planını ben kukla olarak yükleyeceğim arkadaşlar. Dekor olarak yüklemeyeceğiz. Çünkü hareketlilik vermemiz lazım. Önce mantığı bir anlatayım. Bakın kukla yükle ediyorum. Masa üstünde bir tane kukla atmıştım ben. Bu kuklamı alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kostümlere gelip vektöre dönüştürüyorum ve büyüteceğim. Ekranı bir kaplamasını sağlayacağım önce. Şöyle dengeli bir şekilde büyütelim. Bakın bunu büyüttük. Hatta biraz daha uzun olsun. Yani şöyle yatayda bir ekran seçmeye çalışın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu arkadaşlar ekranı şu şekilde kullanacağız. Şuraya bakın getireceğim. Buradan hizalanacak. Bu bizim için önemli. Ölçeklendirmeyi çünkü buna göre yapacağım. Hatta bunu biraz daha büyüteyim ki şu alanı kapatsın arkadaşlar. Bakın biraz daha büyütüyorum. Şöyle getirdim. Evet, şimdi daha iyi oldu. Ve şuraya hizaladım arkadaşlar. Tam ortaya getirmeye çalışın. Şimdi bundan bir tane daha kopyalayacağım arkadaşlar. Bakın mantığımız şu olacak. Şimdi bu ekran bu şekilde sürekli sola doğru kayacak biz ileri giderken. Geri giderken de tam tersi olacak. Bunun bittiği yerde arkasından öbür ekranımız gelecek arkadaşlar. Şu ekran gelecek. Bu bittiği zaman bu ikisi birlikte hareket edecek. Bu şekilde. Sonra bu tekrar bunun arkasına eklenecek. Bu çıkacak buradan. Bu gelecek. Bu çıktığı zaman da öbürü yine bunun arkasından gelecek arkadaşlar. Bu şekilde sürekli bir hareket vereceğiz. Şimdi şunu siliyorum. Bunu ekran 1 diyeyim. En son kopyala yapıştırla yapacağım. İkisi için ayrı ayrı. Kod yazmayacağım. Birini yaptığım zaman arkadaşlar kodladığım zaman diğerini de zaten kodlamış olacağım. Bizim iki tane değişkene ihtiyacımız var arkadaşlar. Birincisi x1 diyeceğim. İkincisi de x2 diyeceğim. Bu x1 ve x2 benim sınırlarımı belirleyecek. Y'lerde herhangi bir oynama yapmayacağız zaten. Yukarı aşağı hareketlilik olmayacak. Sadece yatayda ekranı kaydıracağız. Önce şu x1 ve x2'nin değerlerini buldurmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın burası önemli. Burada x1 ve x2'nin değerlerini nasıl bulacağım önemli. Çünkü benim gireceğim değerler sizinkiyle aynı olmayacak. Mantığını anlamanız gerekiyor. Şimdi şöyle sürekli tekrarla dedim. Bakın x konumunu eksi 1 değiştir dedim. Hatta x konumunu alacaktım. Yanlış aldım. X konumunu eksi 10 değiştir diyelim. Sürekli çalıştırıyorum. Bakın şurası benim x1 konumum olacak. Bunun bittiği nokta arkadaşlar. 1285 eksi 1285. Şimdi buraya geliyorum. Tıkladığımda birinci konumum buraya şurada gördüğüm eksi 1285'i yazıyorum. Eksi 1285. Şimdi arkadaşlar x2'yi bulacağız. Bunu artı 10 diyorum. Bu tarafa doğru sınırımı bulacağım. Bakın burada da arkadaşlar 222. Buraya geliyorum. Değişkenlerden x2'yi 222 olarak ayarlıyorum. Şimdi burayı yaptım. Artık kodlamaya geçebiliriz arkadaşlar. Değerlerimizi öğrendik. Bu kodları şimdilik siliyorum. Şimdi arkadaşlar sağ ve sol oka basarak önce şunları şu birinci ekranımı hareket ettireceğim. Olaylara geldim. Buradan diyorum ki sağ oka bastığım zaman şimdi sağ oka ben bastığım zaman bunun sola doğru gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu tarafa doğru gelmesi gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. Sağ oka bastığımız zaman sola doğru geleceği için benim x konumunu azaltmam lazım. Harekete geliyorum. Bakın şöyle yaptım. Eksi 10 diyorum. Şimdi klavyeden sağ oka basıyorum. Bakın bu gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar bu bittiği zaman sonuna geldiği zaman tekrar başa dönebilmesi. Öbürünün bunun arkasına takılıp gelmesini istiyorum. Ama bunun da ikinci gelecek ekranın arkasına geçmesini istiyorum. Yani bu buraya geldikten sonra bakın. Şimdi sağ oka bastım. Buraya geldi. Bu arada diğer ikinci ekran da buraları dolduruyor olacak. Ben bunu şuradaki az sonra kopyalayacağım ikinci ekranın arkasına atacağım. O yüzden diyorum ki buradan bir kontrol alıyorum. Eğer hissediyorum. X konumu şuradan X konumunu alıyorum ve şuradan eşittir alıyorum.
Şimdi X konumu, yani şurada ulaştığı X konumu bizim şu X birimize eşit hale gelmişse, X1 sol tarafa doğru sınırdı. X1'e eşit hale gelmişse, şimdi burada arkadaşlar X konumunu tekrar değiştireceğim. X konumunu yap diyeceğim. Peki X konumunu kaç yapacağız? X konumunu X1'den X1'in mutlak değerinden 480'i çıkaracağız arkadaşlar. Yani X1'in mutlak değerinden 480'i çıkaracağım. Mutlak değer almam lazım çünkü eksi 1285 değil. 1285'ten çıkarmam lazım. 480'i çıkarıyorum. O da şu ekranın genişliği arkadaşlar. Buraya geliyorum. Eksi alıyorum. Bakın değişkenlere geliyorum. X1 ama X1'i de şuradan arkadaşlar mutlak değer içine alıyorum. X1'in mutlak değerinden buraya geliyorum. 480'i çıkarıyorum. Bakın şimdi. Şimdi sağ tuşa basmaya devam edeceğim. Bakın sağ oka geriye attı arkadaşlar. Bakın geliyorum. Şu anda sağ oka basılı. Bakın bu. İstediğim buydu. Şimdi bu da bunu tam tersi yönde yapalım. Sol ok için yapalım arkadaşlar. Daha sonra kopyalayacağım zaten ikinci ekranda. Çok hızlı bir şekilde yapmış olacağız bu şekilde. Sol ok tıklandığı zaman diyorum. Şimdi burada x konumunu eksi 10'du. Hatta bunlar arkadaşlar eksi 5 ve artı 5 yapalım. Çok da hızlı olmasın. Değiştirdim bak şurayı. X konumunu eksi 5 yaptım. Bunu düzeltelim. Bunu da artı 5 yapalım. Çok hızlı gitmesin. X konumunu artı 5 yap diyorum arkadaşlar. Şimdi yine bir eğrisi alıyorum. Ve diyorum ki burada da x2'ye ulaşmış mı x konumu? Bunu kontrol edeceğim arkadaşlar. Eşittir alıyorum. Harekete geliyorum. Bakın burada x konumu değişkenlerinden x2'ye ulaşmış mı? Evet ulaşmışsa burada da arkadaşlar eksi 480'den x2'yi çıkaracağım. Bakın eksi 480'den x2'yi çıkararak hem 222'yi eksi 480'le toplamış oluyorum aslında. Eksi eksi toplamış oluyorum ve eksi 688 mi yapıyor? Toplamına göndermiş oluyorum. 480'i eksi almamın sebebi arkadaşlar geri itmesi yine. Ekranı bu sefer bu tersten geriye itmesi. Geliyorum buraya. X konumunu ayarla diyorum. Şuradan X konumunu yap diyorum. Bakın buradan yine eksi alıyorum. Buraya arkadaşlar bakın bu önemli. Aslında toplamış oluyorum. Yani eksi 480 eksi 222 diyerek eksi ayarda toplamış oluyorum. Mantığım bu aslında. Buraya da geliyorum. Eksi 480'den x1'i çıkarıyorum arkadaşlar. Şuraya x1'i değişkenlerden x1'i alıyorum. Ve yine x1'in şeyini alıyorum arkadaşlar. Mutlak değerini alıyorum. Şöyle. Şimdi bakın burada 1285'ti x1'in. 1285'ten 480 çıkardım. Burada ise eksi 480 eksi 1285 diyerek toplamı aldım arkadaşlar. Eksi 1600 işte eksi 1700'lere getirdim. Ki bu tarafta öbürünün arkasına gelsin istiyorum. Az önce şunları topladım herhalde yanlış söyledim. Eğer x2'ye ulaştıysa da formülümüz bu arkadaşlar. Eksi 480'den eksi mutlak değer içinde x1 diyorum. Bakın şimdi çalıştıralım. Gerçi çalıştıra basmamıza gerek yok. Şu anda şey yapmadık. Bakın sağa basıyorum. Sola basıyorum. Şu şekilde. Şimdi soldan çıkalım bir de arkadaşlar. Başa dönüp dönmediğini görelim. Bakın başa geldi. Burada dikkat edin arkadaşlar. Sola bastığımda sağa götürüyorum. Sağa bastığımda çünkü oraya bir karakter koyacağım az sonra. Sağa bastığımda da sola götürüyorum. Bakın buna çok dikkat edin. Sağa bastığımda ekran sola doğru kayacak. Sola bastığım zaman ekran sağa doğru kayacak arkadaşlar. Çünkü az sonra orada bir karakter yürüteceğim. Evet burayı ayarladık. Bakın şimdi bunu ayarladıktan sonrası arkadaşlar kolay. Şöyle yapalım. Bu kopyası çıkaralım bunun. Şimdi şu ekrana, birinci ekranı bakın şöyle bu tarafa aldım. Hatta şu kopyayı şöyle yapalım arkadaşlar. Bak kopya çıkarmadan önce
Ekranı iyice bu kenara çekin. Ondan sonra kopyasını çıkaralım. Çünkü başlangıç konumlarını belirleyeceğim. Tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci ekranı buraya geldi arkadaşlar. Bakın burada önemli olan başlangıç konumlarını düzgün belirleyebilmek. Şimdi bunun şu anki konumunu verelim arkadaşlar. Olaylarda tıkladığımızda şu birinci ekran için diyorum. Harekete geldim. Şu anda mevcut konum buraya atıldı zaten. Bunu attık. Şuna da arkadaşlar yine bir tane olaylardan tıkladığımda alıyorum. Diğer komutlar aynı olacak zaten. Harekette ilk başlangıç konumu burası olsun dedim. Burayı -6 yaptım. Neden -6 yaptım? Çünkü bu da -6'da. Y'lerini eşitledim arkadaşlar. Bakın şu şekilde dengelendi. Şimdi bunu bunun ucuna getirmemiz lazım arkadaşlar. Şu -1200'ü biraz arttırıyorum. Mesela pardon yanlış yerdeyim şu anda. Hemen fark ettim. Şurada. Şimdi bunun arkadaşlar şurayı biraz eksi yönde azaltmamız lazım. -145 diyorum mesela. Şöyle tıklıyorum. Bakın ucuna geldi. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar tam ucuza getirmemiz lazım. 144 diyelim. Tekrar çalıştıralım. 143 diyelim. Tekrar çalıştıralım. 142 deneyeceğim. Yani beyazlık gözüktükten bir şey sonrasına kadar yapacağım bunu. Evet 142'de 140 gözüktüğü için 143 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın istediğim ayarlamayı yaptım. Şöyle büyütelim. İlk başta bir kere bir beyaz ekran gelebilir ama ondan sonra arkadaşlar bak şimdi sola basıyorum. Sağa doğru gidiyoruz. Diğeri hemen arkadan gelecek. Az sonra bu değişkenleri de gizleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi şu arkadaşlar bu gelmesini istemiştik. 1285 şurada değerimi yanlış hesapladık bir bakalım. 1285'e 222 yapmıştık. 480. Şimdi burayı da arkadaşlar şöyle yapalım. Buraya doğru şöyle bir yaklaştıralım. Şöyle tam bir hizalayıp tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Diğerleri buna göre vereceğim. Bakın bunun da -6. Şimdi 50'ye -6 yapalım burayı. Şu ankini vereceğim arkadaşlar. Tekrar değiştiriyorum. Burası önemli bizim için sadece. 50'ye -6 verdim. Burayı da -1006'ya -1006'ya arkadaşlar -6 vereceğim. O 8 önemli değil. Şu anda bir daha bakalım şimdi. Çalıştırdık. Burayı arkadaşlar bu ince şeyi yapalım. Önce sağa doğru sola doğru bir gidelim. Ekran sağa doğru kaysın. Bir de ekranın kenarlarına çerçeve yapacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Ve bir kukla yükleyeceğiz. Bak şu anda bir boşluk olup olmadığını görmeniz lazım. Bakın ekran orada değişerek birleşiyor. Bir de bu tarafa gidelim. Ters yönde gidelim arkadaşlar. Tabi bu şekli ayarlamanız lazım. Bakın şurada ekran geçiş yaptı aslında. Ben bunu internette bir görsel buldum. Google görsellerde indirdim ama siz daha güzel tasarımlar bulabilirsiniz. Evet şimdi iki tarafa da geçiyorum. Şurada zaten bakın ekranın değiştiği nokta burası. Ucuca geliyor. Şu anda artık uygulamamız, ekran kaydırmamız tamamlandı. Bu X1 ve X2 arkadaşlar gizliyorum. Şimdi buraya bir tane kukla ekleyelim. Mesela Pico'yu ekleyelim arkadaşlar. Sahnemize. Biraz Pico'yu küçültelim. Şimdi arkadaşlar Pico'nun yapacağı tek bir şey var. Pico ayak hareketleri yapacak yani. Başka bir şey yapmayacak. Olduğu yerde sayacak. Onun olduğu yerde sayması ekran onun zıttına doğru olacağı için hareket ediyormuş, yürüyormuş gibi gösterecek. Olaylara geliyorum. Bakın. Şimdi Pico'ya tıklandığında bu tarafın yönünü verelim ve bu konumu verelim. Ve 90 yönüne dön diyelim. Şuradan da arkadaşlar sadece sağa ve sola dönebilir ayarlayalım.
Sağa tıkladığımızda, sağ oka tıkladığımızda arkadaşlar Pico yine 90 yönüne dönecek. Sola tıkladığımızda da çoğaltıyorum. Sola tıkladığımızda da eksi 90 yönüne dönecek. Buraya bir eksi koyuyorum. Bu kodları yazdık. Bir de arkadaşlar şimdi bakın şöyle Pico sağ, sol bu şekilde. Şimdi bir de Pico'nun ayak hareketlerini yapalım. Tıkladığımızda arkadaşlar şu yönü belirledikten sonra bunun altına sürekli tekrarla koyalım. Bakın burada. Ve Pico'ya sonraki kostüm diyelim. Bir de çok hızlı ayak hareketleri olmasın diye şunu aşağı indireyim. Kontrolden bir zaman ekleyelim. Mesela şöyle 0.1 milisaniye bakın. Önce ışınladık, yerini belirledik. Yönünü belirledik. Sürekli tekrarda 0.1 saniye bekleyerek sonraki kostüm yaptık. Sağ ve sola bastığımızda sadece yönünü değiştirdik. Tıkladık. Bakın şu şekilde. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Pico başlangıçta yürümesin. Bakın onu da değiştireyim. Şu komutları sağ ve sol ok altına yazın. Daha güzel olur. Bastığımız zaman Pico hareket etsin. Bakın çalıştırdım. Şimdi normalde Pico duruyor. Sağa doğru bastım. Ayak hareketleri. Bakın Pico'muz burada yürüyor. Sola doğru yapıyorum arkadaşlar. Yine Pico yürüyor. Ekran değişimleri oluyor. Tabi resmi doğru yerden kesip ayarlamamız lazım arkadaşlar. Ben sıradan bir görsel seçerek yaptım. Birleşme yerleri biraz uyumlu olması gerekiyor. Bakın şu anda birleşme yerini geçiyoruz biz sahnede. Daha böyle oraları düzenlememiz lazım. Resim seçerken. Şimdi bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Kenarlara, şuralara bakın geçişlerde şuralarda çok küçük şeyler olabilir. Belirtiler olabilir. Buralara şöyle siyah ekran çerçeve çizebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane alayım. Şu kadar kalınlık yeter. Bunu şunun üzerine koyabilirim. Buradan. Ve aynısından kopya çıkarıp bir de sahnenin o dalgalanmayı görmemek için arkadaşlar. Bu da o aslında dikkat ettiyseniz hafif bir dalgalanma oluyor. Onu görmemek için. Ama isteyenler öbür türlü de kullanabilirler. Biraz daha büyütelim hatta bunları. Kapatmadı şeyi arkadaşlar. Tam olarak. Evet, şimdi büyük ekranda tekrar görelim. Bakın bu şekilde Pico'muzu yürütüyoruz. Ve sonsuz bir ekran oluşturmuş olduk. Arka plan hareketli hale geldi. Değişebilir oldu. Kendimiz de bir şeyler çizip kullanabiliriz arkadaşlar. Bir de sola gidiyorum şimdi. Sola basarken resmi sağa kaydırmamızın, sağa basarken de resmi sola kaydırmamızın sebebi buydu arkadaşlar. Pico sola doğru gidecek sola bastığımızda ama resim sağa doğru gitmeli. Pico'yu öyle götürüyormuş gibi gözükmek için. Evet, bu ekran kaydırmayı arkadaşlar birçok pardon burada şeyi açık bıraktık şunu. Bunu yerine koyalım. Şöyle burada kalmayın arkadaşlar. Burada kalırsanız hareket eder. Bu ekran kaydırmayı birçok uygulamada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kullanarak bölümlü oyunlar yapabilirsiniz. Sadece şu geçiş kısmında yan yana gelecek, birleşecek resmi dikkatli seçmeniz yeterli olacaktır. Evet bu şekilde. Bir de tersten giderek görelim arkadaşlar. Ekranın geçiş noktasında arada boşluk olmasın ona dikkat ediyorum. Evet bakın burada geçti ekran. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.